Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen videoda çarpıntıdan, ritim bozukluklarından bahsettik. Şimdi bugün biraz da devam ediyoruz. Kalp kaynaklı ritim bozuklukları da olabiliyor. Ve de kalp kaynaklı ritim bozukluklarına sebep de tabii ki kalp adelesinin iltihabı dediğimiz, kalp adelesini çevreleyen zarın iltihabı dediğimiz miyokardit ve perikarditler. Bütün viral infeksiyonlarda kalp kası dediğimiz miyokardit ve zarı perikardit tutulabiliyor efendim. Ve bütün viral infeksiyonlarda kalp ritmimizde hakikaten kalp adelesi bozulduğu zaman ritim bozukluğu oluyor. Çünkü kalbimizin içinde kalbimizin bir kendine özel sinir sistemi var. Bu işte sinüs tüyümü diyoruz. Sinüs tüyümünün normal çalışması dakikada 60 ile 100'dür. Normal şartlarda odur. Fakat kalp adelesinde bozukluk olduğu zaman viral infeksiyonlar sonunda veya kola vurulan sıvılar sonunda olay olduğu zaman kalbin içinde iletiyi sağlayan elektrik sisteminde de bozukluklar meydana geliyor. Benim hastalarımın birçoğunda bu bozukluklar nasıl gözüküyor? Kalp ritim bozuklukları kalp yavaşlamış olarak gözüküyor ve ileti sisteminde, elektrik ileti sisteminde yavaşlama olduğunu ben gözlüyorum. Bunu da tabii ki biz çarpıntı olarak veya sıkıntı olarak buramda bir şey oldu diye hissedebiliyoruz. Onun için bu da önemli. Tabii ki aynı zamanda miyokardit dediğimiz, perikardit dediğimiz olayda viral infeksiyonlar, her türlü viral infeksiyonlar da ortaya çıkabiliyor. Kola vurulan aşılardan sonra çok görüyoruz. Son zamanlarda yani yüzde olarak çok arttı. Bunu görüyoruz. Aynı zamanda bu viral infeksiyonlarda yalnız kalp kası değil, aynı zamanda akciğerlerde de problem oluyor. Virüsler orayı da bozuyor ve bütün damarlarımızda da virüsler bunu bozuyor. Bu nedenle hakikaten en önemli belirtilerden biri halsizlik. Bilhassa grip geçirenlerde, hepimiz biliriz grip sırasında böyle elimiz ayağımız tutulmaz, yere yapışırız deriz, yatağa yapıştık kalkamadık deriz. Bu hakikaten bütün hücrelerimizin bozulduğunu gösteriyor. Bütün hücrelerimizde bir mücadele olduğunu, vücutla normal hücrelerimizin bundan mücadele ettiğini bize gösteriyor. O halde bu çok tehlikeli olduğu zaman ölüm sebebi olabilir. Çok hızlı çarptığı zaman tabii ki mutlaka bir hekime gitmemiz lazım. O kalp ritmi bozukluğu dediğimiz, taşikardi dediğimiz çok büyük sebepleri vardır. Çok çeşitleri vardır. Burada onların hepsini anlatmaya gerek yok. Ama hakikaten ekstrasistol deriz. Zaman zaman durup atması da bir de kalbimizdeki sinüs düğümünde veya ileti sisteminde bir bozukluk olduğunu bize uyarır. Dikkatli olmamız lazım. O halde yine burada tabii ki kendimizi korumamız için en önemli şey sağlıklı beslenmemiz. Karatay tipi yaşamamız, Karatay önerilerine dikkat etmemiz bu şikayetleri daha rahat atlatmamıza sebep veriyor. Onun için eğer çok sıkıntımız yoksa hemen doktor konuşup kendimizi yok MR'dı, yok efendim şuydu, buydu bunlara maruz bırakmamamız lazım. Ama mesela bir yaz ishali diye yaz geçirdik. Herkes yaz ishali oldu. Yaz ishali işte dondurmalardan, işte buzlu sulardan, işte dışarıda yemekten falan yaz ishali olunca ishalle veya bulantı kusmayla, mide ağrısıyla vücuttan sular ve tuzlar gitti, mineraller gitti. İşte bütün bunlar da hakikaten eğer kalbimizde bir virüsün yaptığı bir tahribat varsa daha da çok artırır. O halde bunu iyi dayanabilmemiz için, rahat geçirebilmemiz için, daha rahat edebilmemiz için tekrar söylüyorum mineralli su. Yani kristal kaya su çok önemli. Ayrıca vücudumuzun alkali kılmak çok önemli. Alkali olduğu zaman da yine bu ileti sisteminde hakikaten çok daha yavaşlama oluyor. Biliyorsunuz kalp durmalarında veya CPR dediğimiz kalp masajlarında ilk işimiz kalbin içine bizim bikarbonatlı su enjekte etmektir. Hasta eğer şeyse damarında hemen bikarbonat vermektir. Bikarbonatlı su vermektir. Hayati önemi vardır. Kurtulmamız hakikaten kurtuluruz. O halde çarpıntımız olursa veya bir
daha fazla göğüste bir sıkıntı olursa bunu dikkat etmemiz lazım. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Göğsümüzdeki her sıkıntıyı panik yapıp kalbe bağlamak doğru değil. Göğsümüzdeki her sıkıntı, soğuktan da göğüste ağrı olabilir. Yani adele ağrısından bahsediyorum. Olabilir. Kulunç deriz biz, sırt ağrısından bahsediyorum. Bunlardan da olabilir. Ve viral enfeksiyon geçiren bütün kişilerde halsizlikle beraber bunları da birlikte zaten görüyoruz. O halde miyokardit ve perikardit son zamanlarda, son 2-3 sene içinde çok hızlı arttı. Ve bunların sebep olduğu kalp durmaları çok fazla arttı. Aynı zamanda da pıhtılar çok arttı ve bu yüzden çok insanlarımızda maalesef genç insanlarımızı dahi kaybettik. Burada bir kere daha söylüyorum. Genç insanlarımız bu sıvılardan sonra ani pıhtılarla hayatlarını kaybettiler. Hiçbir şey yapılamadı ve bu insanlarımızın hiçbirinin kolesterolü yüksek değildi. O halde kolesterol yüksekliği pıhtı da yapmaz, infarktüs de yapmaz, felç de yapmaz. Bunu açıklamak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Vücudumuzu alkali kılacağız ki virüslerden etkilenmeyelim. Bütün hücrelerimizi koruyan vücudumuzu İngiliz karbonatıyla içerek de bunu daha önce de anlattık. Hem içeceğiz hem de ağzımızı çalkalayacağız hem de burnumuza karbonatlı suyla yıkayacağız efendim. Hoşça kalın. Karbonatsız günler geçirmeyin efendim.